Merhabalar diliyorum sizlere. İsmim Gülay, Ankara'da yaşıyorum. 2 erkek evlat annesiyim. Büyük oğlum evli, 2 tane çocuğu var. Bekar olan oğlum 30 yaşında. Benim sorunum bekar olan oğlumla 10 yıllık bir sorunumuz var. Ben şimdi size hayatımı limandan önce ve limandan sonra diye anlatayım. Önce limandan öncekiyle başlıyorum. Oğlum sporcu bir çocuktu. Sosyal bir çocuktu. Eşi, dostu olan bir çocuktu. Ben kendim çalışan bir insanım. Oğlum da çalışıyordu. Dönem dönem girip çıkıyordu. Oğlumu keşfettiğim zaman iş işten bayağı geçmişti. Ben kendimi ilgili bir anne olarak bilirdim. Oysa ki değilmişim diye halen daha sorguluyorum kendimi. İlgili bir anneydim çünkü sürekli onun peşindeydim. Zaman zaman hareketlerinde değişiklikler oluyordu ve ben buna inanmıyordum. Kendimi de inandırmak asla ve asla istemiyordum. Uyuşturucu olayını hiç bilmiyordum. Çünkü ben düzgün bir aileden geldim. Çevremde yok, ailemde yok. Ailem hepsi de okumuş kültürlü insanlardır. Oğlum liseyi bitirdikten sonra arkadaş çevresiyle buluşup, tabii ki bir kereden bir şey olmaz denenekten denemiş. Ondan sonra tabii bu süreç uzadı ve ben inanmadım. Hiçbir şekilde kendime inanmadım ki onu inandırayım. Defalarca sordum, oğlum hareketleri nedir? Kendisi 90 kiloydu, 60 kiloya düştü bu süre zarfında. Tabii evdeki hareketleri, agresif hareketleri, uyumalar, bir uyuyordu 3 gün ya da uyanık kalıyordu 5 gün. Ben anlamadım. Çünkü ben kendim inanmıyorum. Çünkü ben böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum bile. Hiçbir zaman da duymadım. Maddeyi hiçbir zaman tanımadım hayatımda. Oğlum uykusunda konuşuyordu. Garip şeyler duyuyordu. Korkuyordu, bir bağırıyordu, çıldırıyordu. Ben anlam veremedim. Psikiyatriye götürdüm. Bir sorunu vardı. Hiçbir sorun görmedi. Oğlum akıllı bir çocuktu. Psikiyatri tabii bizi çözemedi. Defalarca ona sordum. Bir şey mi alıyorsun? Bir şey mi içiyorsun? Hepsini inkar etti. Her şeyi inkar etti. Ceplerini karıştırıyorum. Sigara kullanan bir insan, sürekli cebinden çakmak çıkıyor, cam şişe çıkıyor. Anlamadım ben. Cam şişeyi araştırmaya başladım. Cam şişenin met olduğunu öğrendim. Tabii benim için büyük bir yıkımdı. Yine de inanmadım. Soruyorum, arkadaşımın diyor. Yine de beni kandırıyor ya da ben öyle zannediyorum. Kanmak istiyorum. Ben inanmadım ki oğlumu inandırayım. Başla. Ta ki eve kamera kurdurana kadar gizli bir kamera kurdurdum ki ben öncelikle kendim inanayım diye. Çünkü agresifleşti, çıldırıyor, uyuyamıyor, kendi kendine konuşuyor, eve gelmiyor. Günlerce eve gelmiyor, dışarılarda uyuyor, sokaklarda uyuyor. Komşu bana şikayet ediyor, oğlum parkta uyuyor, oğlum burada uyuyor. Ben halen inanmıyorum ve inkar ediyorum. Öyle bir şey olamaz. Mümkün değil, öyle bir şey olamaz. Çünkü ben ona inanıyorum. Çünkü ben inançlı insanım. Diyorum ki Allah'ım bize bunu vermez, bunu yaşatmaz. Vermez yani. Ben böyle bir insan değilim. Evladıma terbiye olmam çünkü biz düzgün insanlarız, inançlı insanlarız. Sonra eve kamera koydurtturduğumda eşimle beraber evi terk ettik, evi ona bıraktık, bir bakalım ne yapacak diye. Ve inanılmaz şeylerle karşılaştım. Bütün arkadaşlar eve doldu. Hepsinin elinde birer şişe, elinde birer çakmak. Hepsi yaktı, içti, hepsi kafayı buldu. İşte benim yıkımım o gün oldu. Sonra ben tabii ki sabah ettim, çıldırdım. Uyurken yalvardım, yakardım. Seni ben gördüm dedim, kameraları izledim dedim. Söyledim. Bu yine inkar etti, yine inkar etti. Yüzümle gördüğüm şeyi de inkar etti. Sonra ben araştırmaya başladım. Sosyal medyada Liman denen bir dernek buldum. Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Keşke daha önce tanısaydım. Keşke oğlumun 10 yıllık yılı kaybolmamış olsaydı. Tabii ki ikna edemedim bu aşamada. Liman Ayık Yaşam Derneği'ni aradığım gün zaten ben ağlamakla aradım. Bana hemen yardımcı oldular. Allah 1000 kere razı olsun. Hemen ablacığım gelsin oğlun ama tek şart onun istemesi gerek dediler.
Ben ağlayarak anlattığımda sırada çok kişinin olduğunu, ama ben o kadar ağladım ki işte Allah bana nasip gösterecek, şükürler olsun Rabbime. Telefondaki çocuk tamam ablacığım içimden geldi, ben sana yardım edeceğim dedi. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Hemen akşam gönder dedi ve ben o kadar çok sevindim ki, çünkü sırada 1000 kişi 2000 kişi insan vardı. Benim için çok büyük bir mucizeydi. Sabah oldu, çocuğuma dedim ki seni böyle bir derneğe yatıracağım. Mümkün değil, kabul etmedi. Günlerce yalvardım, haftalarca yalvardım, asla kabul etmedi. Sonra bir gün içmiş, yine kafayı bulmuş, eve geldi. Yalvardım, yalvarmalarıma dayanamadı. Tamam dedi, sabah gideyim. Hemen ben onu bir koz bilip hemen biletini aldım. Babasıyla İstanbul e, Silivri'deki çiftlik evine gönderdim. Tabii ki bir şart koştu. Ben orada sadece bir gün, en baba 2 gün kalırım dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Tek bir gün git, 2 gün kal, geri gel. Biz buradayız, evimiz burada, hiçbir yere gitmiyoruz dedim. O şartlarda kabul edip sadece bir günlüğüne gitti. Tabii ki bir günlüğüne giden çocuk 7 aydan beri orada. Normal tedavi süreci 3 aydı ama benim oğlum 7 ay kaldı. Çünkü gittiği günkü o karşılama onu o kadar mutlu etti ki onu halen daha söyler, halen daha anlatır. Biz de onu yaşadık, o olayı yaşadık. İlk gün sevgi selleri, sarılmalar, ona hoş geldin demeler, onun ihtiyacını karşılamalar. Ailesinde belki göremediği sevgiyi orada belki çocuk birden orada buldu.